Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere karalahana sarması tarifi vermek istiyorum. Benim de çok severek tükettiğim nefis bir sarma tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Ben tarifimde kullanmak için 3 demet karalahana kullandım ve kullanmış olduğum karalahanalar oldukça tazeydi. Sizler de alırken olabildiğince küçüklerinden alırsanız çok daha güzel sonuç alırsınız. Öncelikle lahanaların sap kısımlarını koparalım ve lahanaları üst üste desteleyelim. Bu sap kısımlarını da atmayın, tencerenin dibine yerleştireceğiz. Hem lezzet veriyor hem de tencerenin dibinin yanmaması için. Bu şekilde desteledim. Şimdi bunları bol suda güzelce yıkayacağım ve hemen haşlama kısmına geçeceğim. Tencereme yarısını geçecek kadar suyu koyup kaynattım. Kaynayan suyun üzerine karalahanalarımızı koyup şöyle 3-4 dakika haşlanmasını sağlayacağız. Çok fazla da bekletirseniz aşırı yumuşar ve sararken yırtılır, çok zorlanırsınız. Ben 3-4 dakika boyunca maksimum haşladım ama bu süre tabii ki karalahananın kartlık ve tazelik durumuna göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde haşlayalım. Kaşığın tersiyle bu şekilde çevirip şöyle bir de göstermek istiyorum sizlere. Pişip pişmediğini nasıl anlarsınız? Evet, şöyle elinizle yırttığınız zaman kolay bir şekilde artık bölünüyorsa tamamdır. Şimdi haşlanmış olan karalahanalarımı soğuk su koymuş olduğum bir leğene alacağım ve bu soğuk suyun içinde bir şoklama işlemi yapacağız. Bunu yapmamızın amacı hem hızlı bir şekilde soğumasını sağlamak hem de lahanaların daha yeşil kalmasını sağlamak. Aynı şekilde karalahanalarımı haşlamaya devam ediyorum. Dediğim gibi çok fazla haşlanmasın. Sararken ve pişme süresinde yırtılabilir arkadaşlar. Evet, aynı şekilde lahanalarımı haşladım ve soğuk suyun içerisine bu şekilde bastırarak koydum. Birazdan bunu süzgece alacağım ve tamamen süzmesini sağlayacağım. Suyu hiç kalmayacak. Ben de bu arada içini hazırlamaya geçeceğim. İç harcı için 1 su bardağı bulgur, 1 su bardağı da pirinç kullanacağım. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Dilerseniz tamamını pirinçte yapabilirsiniz. Ama bu şekilde karışık denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Şimdi bu ikisini güzelce yıkayıp suyunu süzmeye bırakacağım. Ben de iç harcını hazırlamaya geçeceğim. Uygun bir tavanın içerisine 1 çay bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde ayçiçek yağını alalım. Üzerine 2 tane yemeklik doğranmış olan kuru soğanı ilave ediyorum. Bol soğanlı çok güzel oluyor. Benim soğanlarım oldukça büyüktü. 2 tane soğanı doğradım. Üzerine 3 diş sarımsak ekliyorum. Yine küçük küçük olacak şekilde doğradım. Ve soğanımı hafif pembeleşene kadar kavuracağım. Ben bu şekilde iç harcını kavurarak yapıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Kavurmadan yapanlar da var. Tabii ki o şekilde de hazırlayabilirsiniz ama bence bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Soğanımı hafif pembeleşene kadar kavurdum. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı dolu dolu domates salçası ekliyorum. Dilerseniz biber ve domates karışık da kullanabilirsiniz. Salçamızı şöyle 2-3 dakika boyunca kokusu çıkana kadar kavuralım. Yıkayıp süzdürmüş olduğumuz pirinç ve bulgur karışımını üzerine ilave edelim. Ve tekrar kavurmaya devam edelim. Şimdi üzerine baharatlarını ekliyorum. Ben baharat olarak kuru nane, karabiber, pul biber ve tuz kullandım. Bunların miktarlarını açıklama kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Lütfen oraya bir göz atın derim. Baharatlarla birlikte de güzelce kavurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 1-2 dakika daha kavurdum. Ve son olarak üzerine 1 çay bardağı da sıcak su ekleyeceğim. Bu sıcak su sayesinde pirincin o hafif diriliği gidecek ve çok güzel bir şekilde demlenecek. Çok fazla su koymayın. 1 çay bardağı su yeterli olacaktır. Şimdi ocağın altını en kısık ayara aldım ve kapağını kapatacağım. O suyu tamamen çekene kadar bekleteceğim. Sonrasında ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakacağım bir 10-15 dakika kadar. Suyunu tamamen çekti ve ocağın altını kapattım. Şimdi üzerine yarım demet maydanozu ince ince olacak şekilde doğradım ve onu da üzerine ilave edip son bir kez karıştırıp artık iç harcımı dinlenmeye bırakacağım. Yaklaşık 10 dakika boyunca dinlendikten sonra artık sarmamızı sarmaya başlayabiliriz.
Kara lahanamı sarmaya başlamadan önce bu lahananın orta kısmındaki damarlı yeri almak gerekiyor. Benim kara lahanalarım oldukça küçük ve tazeydi. Ona rağmen bu orta zar kısmı iri ve sertti. Onu bir bıçak yardımıyla böyle yüzeysel olacak şekilde alıyorum. Bu şekilde kesinlikle yerken ağza gelmiyor. Ama sizinkiler daha büyük yapraklı bir kara lahanaysa mutlaka bu şekilde ortadan kesin ve orta damar kısmı tamamen alın arkadaşlar. Yoksa dediğim gibi sizi yerken çok rahatsız edecektir. Benimkiler dediğim gibi oldukça narin ve çok küçük olduğu için çok kalın değildi. Ben sadece yüzeysel olarak aldım. Şimdi hazırlamış olduğum kara lahanalarımı tezgahımın üzerine aldım ve iç harcımdan koyarak kenarlarını kapatarak bu şekilde sarıyorum. Yaprak sarması gibi arkadaşlar, ama ondan inanın çok daha kolay bir şekilde sarılıyor ve inanılmaz keyifli. Hiç yemek yapmayan veya hiç sarma sarmayan birisi bile çok rahatlıkla bu kara lahana sarmasını hazırlayabilir. Hemen sizlere şöyle birkaç sefer daha göstermek istiyorum. Bu şekilde kenarlarını kapatarak güzel bir şekilde saralım. Sıkı bir şekilde sararsanız çok daha iyi olacaktır. Ben bu şekilde hepsini hazırladım arkadaşlar. Damar kısımlarını tamamen aldıktan sonra sarma işlemine geçtim. Bu esnada da iç harcım güzel bir şekilde dinlendi kenarda. Soğuk suyun içine koyduğumuz için ve çok güzel yeşil rengini muhafaza etti ve inanılmaz güzel oldu kara lahanalarımız haşlandıktan sonra. Evet, böyle bir yemek kaşığı kadar iç harcımdan koyuyorum ve kenarlarını güzelce kapattıktan sonra sıkı bir şekilde sarıyorum. Eğer daha önce hiç yemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yanına böyle yoğurtla inanılmaz lezzetli oluyor. Karadenizlerin çok sevilen bir sarması. Ben de inanın çok severek tüketiyorum. Aynı şekilde ev halkı da öyle. Umarım sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Hepsini bu şekilde sardım ve artık tencereye yerleştirme kısmına geçebilirim. Sarmalarımı tencereye yerleştirmeden önce bu ayırmış olduğum sap kısımlarını tencerenin dibine yerleştiriyorum. Bunu yapmamın amacı, olur da tencere dibine tutarsa sarmalarınız hiç zarar görmeden sadece sap kısımları zarar görecektir. Hem de çok lezzetli oluyor. Yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Ama koymayabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlıyorum ve sizlere de bu şekilde göstermek istedim. Sonrasında üzerine sarmış olduğumuz yapraklarımızı yerleştirelim. Ben bu şekilde iki sıra olacak şekilde dizdim. Siz isterseniz dik bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben genelde sarmaları böyle yan olacak şekilde diziyorum tencereye ve yayvan bir tencere kullanıyorum. Sarmalarımın hepsini tencereye yerleştirdim. Sizler dilerseniz üzerine salçalı bir su hazırlayıp üzerine dökebilirsiniz. Ben sade olarak hazırlayacağım. Zaten içerisinde yeteri kadar salçası var. O piştiği zaman da sarmayla bütünleşiyor ve çok da güzel oluyor. Şimdi üzerine sıvı yağ gezdireceğim. Sizler dilediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Benimki yaklaşık yarım çay bardağına yakındı. Ve iç harcını hazırlamış olduğum tavama da biraz sıcak su koydum. Hem de bu şekilde tavanın dibindeki yağ, salçası da israf olmamış olacak. Damak zevkinize göre bu sıcak suyun içerisine tuzunu da atın ve güzelce karıştırıp bu suyu sarmamızın üzerine gezdirelim. Birazdan su miktarını da göstereceğim sizlere, ne kadar koymanız gerektiğini. Evet, tuzu da bu şekilde içinde eridi. Ve üzerine gezdiriyorum. Çok fazla böyle dolu dolu su koymayacağız arkadaşlar. Böyle dolmaların üzerinde hafif su göründüğü zaman yeterli. Çok fazla su koymuyoruz. Zaten iç harcına bir çay bardağı su koymuştuk. Ve bu su da yeterli oluyor. Ekstradan su koymaya gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi dolmaların arasında su hafif gözüktü. Yeterli arkadaşlar. Daha fazla koymayalım. Şimdi üzerine bir kapak kapatacağım. Benim büyük bir tabağım var. Ben onu yerleştiriyorum. Eğer varsa bir dolma taşınız, dolma taşı koyabilirsiniz.
Bu şekilde sarmalar bütünlüğünü koruyacak, çok güzel bir şekilde pişecek. Ocağın üzerine aldım. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra mutlaka ocağınızın altını kısın ve kısık ateşte dolmalarımızı pişmeye bırakalım. Yaklaşık 40-45 dakikada pişiyor. Ama tabii ki bu süre herkesin ocak ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet, sarmalarımı kontrol ediyorum. Suyunu çekmesine çok az kaldı. Dediğim gibi benim ocağımda tam 45 dakikayı buldu. Kısık ayarda pişirdim arkadaşlar. Sonrasında ocağın altını kapattım ve 20-25 dakika dinlenmeye bıraktım. Ve sizlere hemen son halinde göstermek istiyorum. Evet, nefis karalahana sarmalarımız hazır. Hemen servis tabağıma alıp bir de sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli görünüyorlar. Eminim sizler de denedikten sonra bu güzel tarifi çok beğeneceksiniz ve devamlı yapmak isteyeceksiniz. Evet, servis tabağıma aldım. Yanına şöyle biraz da yoğurt koyarak hemen servis edeceğim. Gerçekten çok lezzetli görünüyorlar. Eminim oradan ne kadar lezzetli olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Evet, sizler için şöyle bir de tadına baktıktan sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.